Yaşam bizim yaşamımız. Bu gezegendeki yaşamı ya da başka gezegenlerdeki yaşamları anlamak için önce yıldızları anlamamız gerekir. Yıldızlar bildiğimiz evrendeki her şeyi ortaya çıkaran maddeler, makinelerdir. Ve yıldızları anlamadan gezegenlerin ve hatta insanların nereden geldiğini anlamak oldukça zordur. En ince detayına kadar inceleme ve araştırma olanağı bulduğumuz bir yıldız var. Evet, Güneş'ten bahsediyorum. Güneş, Dünya'ya yakın olduğu için bize bu imkanı verdi. Güneşin fotoğraflarını çekip üzerindeki lekelerini ya da güneş patlamalarını görebiliyoruz. Dediğim gibi en ince ayrıntısına kadar inceleyebildiğimiz tek yıldız Güneş. Güneşi incelediğimizde elde ettiğimiz detaya başka yıldızları incelerken de ulaşabilmek için başka teknolojilere, tekniklere ihtiyacımız var. ÇARA, Yüksek Açılı Çözünürlük Astronomi Merkezi'nin kısaltması. Ayrıca burada yaptığımız işi de çok iyi bir şekilde özetliyor. Çözünürlük, çok uzaktaki objelerin en ince detayını görebilmek demek. Ama ne yazık ki astronomide söz konusu olan uzaklıklar çok ama çok büyük olduğundan dolayı gözlemlediğimiz objelerin büyük bir bölümü için istediğimiz ve ihtiyacımız olan çözünürlüğe ulaşamıyoruz. Örneğin yıldızlar. O kadar uzaktalar ki büyük çoğunluğu bugüne kadar yapılmış olan en büyük teleskopla bile minik ışık noktaları şeklinde görünüyor. Yıldızların büyüklükleriyle ilgili sorunları çözebilmek için onlarca metre büyüklüğündeki teleskoplar yerine yüzlerce metre büyüklüğündeki teleskoplara ihtiyacımız var. Ve bu devasa teleskopları yapabilmek bilinen gelecekte tamamen olanaksız olduğu için daha küçük teleskopları belirli bir şekilde dizerek kocaman bir teleskop sentezledik. ÇARA, çok büyük bir teleskop aynasının kaplayacağı alana dizilmiş 6 teleskoba sahip. Bu sistemde, yani istediğimiz optik aynayı sentezleyebilmek için ışığın birçok küçük ayna üzerinden yansıtılmasını sağlamamız gerekiyor. İnterferometrenin en büyük sorunu da ışınların ilerleyişini kontrol edip büyük bir kesinlikle sentezlediğimiz tek aynaya ulaşmalarını sağlamak. Bu günlük hizalanma kontrolünün bir parçası. Yaptığımız şey, sisteme en son noktadan çıkan bir lazer ışını gönderip, ulaşması gereken tüm noktalara ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek. Işının ulaşması gereken noktalardan biri bu. Tam isabet. Yıldızdan çıkan ışınları birleştirdiğimiz aletin içine gelene kadar yol alış hızının aynı olması çok önemli. Teleskoplar dağın değişik bölgelerinde ve değişik yükseklikteler. Dünya da döndüğü için ışığın ilerlediği yol sürekli değişiyor. Bunun için de aletin içindeki yolları gecikme hattı adında bir teknikle sürekli değiştirmemiz gerekiyor. İnterferometrede zamanlama her şeydir. Dağın etrafındaki 6 teleskoptan gelen ışığın aynı anda bu odaya ulaşması gerekiyor. Işığın hızını ya da yol aldığı sürede geçen zamanı kontrol edemiyoruz. Ama izlediği yolların uzunluklarını değiştirebiliyoruz. Buradaki büyük tünelin amacı da bu. Bu arabalar optik trombonlar. 6 teleskoptan gelen ışığın aynı anda buraya ulaşması için elde ettiğimiz veri ile görüntüleri oluşturabilmemiz için ışığın izlediği yolu uzatıp kısaltabiliyorlar. İnterferometre ile görüntü oluşturabilmek için kaç tane teleskop kullandığınız çok önemli. Daha çok teleskop, devasa bir teleskopla elde edebileceğiniz görüntünün daha çok detaylanmasını sağlar. Sonuç olarak, istediğimiz detay seviyesine ulaşmak, dünyanın her metrekaresine bir teleskop koyamayacağımız için mümkün değil. Ama gerektiği kadar teleskop kullanırsanız, hiçbir yerde bulamayacağınız ya da hiçbir şekilde elde edemeyeceğiniz verilere ulaşabilirsiniz. Bu teleskop diziliminin asıl amacı, yıldızların büyüklükleri, şekilleri, kütleleri, uzaklıkları, parlaklıkları gibi parametreleri ölçümlemek. Gözlemler ve ölçümlerle teorik modellere dayanan görüntüler elde ediyoruz.
Örneğin, kendi eksenleri etrafında çok hızlı bir şekilde dönen yıldızlar gözlemledik. Güneş bu dönüşü bir ayda tamamlarken bu yıldızlar sadece ve sadece saatler içerisinde bir turu tamamlıyorlar. Ve bu dönüş hızı o kadar yüksek ki merkezcil ivme yıldızların ekvatorları etrafında şişkin, kutuplarında da basık olmasına yol açıyor. İnterferometre olmasaydı bu yıldızlar bizim için minik bir ışık noktalarından başka bir şey olmayacaklardı. Daha önce başkasının göremediği detayları görebiliyoruz. Yüzyıllar boyunca insanlar yeni teleskoplar geliştirerek bulmayı umdukları, hatta daha önce düşünmedikleri bilgilere ulaştılar. Yapabildiğimiz ölçümlemeler yıldız modellerimizi test edecek. Yıldızlar nasıl işliyor, nasıl doğuyorlar, nasıl yaşıyorlar ve nasıl ölüyorlar? Gezegen sistemleri nasıl oluşabiliyor ya da oluşmayabiliyor? Ve en nihayetinde bu sistemlerde yaşamın oluşup oluşmayacağı sorularının cevaplarına ulaşmayı umuyoruz. Şu an yıldızlardan geldiğimizi bildiğimize göre daha çok şey öğrenmek için yine onlara gitmemiz gerektiğine inanıyoruz.